Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel, çok farklı bir üçgen şal modeli anlatacağım. Modelim iki renkli bir model arkadaşlar. Böyle çok şık. Daha öncesinde biz bunu motif yapmıştık. Bebek battaniyesi için motif olarak çalışmıştık. Hatta bir de kırlent yapmıştım, o motifleri birleştirip videosu var kanalımda. Bugün de üçgen şal şeklinde yapacağız inşallah. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Tığ olarak elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. 2 numara 1,75 milimetrelik tığla öreceğim. Sizinle birlikte şöyle soluk pembe ve siyah ikisini birleştirip öreceğim. Bir de ayrıyeten krem ve siyah kullanarak öreceğim. Angora ip arkadaşlar. Ortadaki ipim simli siyah olan. Böyle hazırsanız çok uzatmayayım, hemen yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Zincirle birlikte 2 kabul ediyorum. 2 zincir doladım. Tığıma aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 2 zincir, yine yuvama 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Evet, ilk sıramı bu şekilde tamamladım. 3 tane zincir yuvam oluştu. Şimdi çevirdim. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçişte tığıma doladım. Kenar su taşı için ilk zincir yuvama 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan. 1. Elimi normal tutuyorum. 2 3. 2 zincir. Tığıma doladım. Kenar su taşı yuvasına geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Burada diğer rengimi alalım. Rengimizi alalım. Evet, gördüğünüz gibi siyah ipimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle modelimi aldım. Ortada 3 trabzan yaptık. Şöyle sağa doğru bir ve ikinci trabzan arasına girip buradan ilmeğimi tığıma geçirdim ve buradan geçip şöyle zincirle sıkladım. 2 zincir daha çekiyorum ve sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa girip sık iğne, yani başına dolamadan batıyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Siyah ipimi bırakıyorum. Evet, diğer pudra pembesi ipimi aldım. 3 zincir çektim ve çevirdim. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Tığıma doladım. Şöyle sıradaki zincir yuvasına, şöyle buradaki bakın zincirimi ilmeğimi içine alacak şekilde ilmeğimi uzun tuttum zaten. Siyah zincirimi de bakın bu şekilde içine alacak şekilde 2 tane trabzan yapalım. 1
2. 2 trabzan yaptıktan sonra şöyle arkaya alıyorum ilmeğimi. 3. trabzanımı yapıyorum. Böyle. 2 zincir, tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Kenar su taşını yapıyorum yine. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Evet, burada 2 zincir çekip ipimi bırakıyorum. Çünkü siyah ipimle üst kata çıkmam lazım. Şöyle ilmeğimi buradan aldım. Zaten bakın 2 trabzan arasında bu ilk 1 ve 2. trabzan arasına bu şekilde batarak sık iğne, yani başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sıradaki 2 trabzan arasına, boşluğa, başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Karşıda 3 trabzanım var. 1 ve 2. trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa yine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. İpimi burada bırakıyorum. Evet, şöyle çiçek şeklini alacak. Evet, en son 2 zincir çekmiştim. Tığıma doladığım buradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki 2 zincir çektiğimiz yuvaya buradaki siyah zincirimizi de içine alacak şekilde 3 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bakın, siyah zincirimi içine alacak şekilde 2 tane trabzan yapalım. 1 ve 2. Şöyle ilmeğimi geri arkaya alıyorum. Bir tane trabzanı da bu şekilde batarak yapıyorum. Yine aynı siyahı almadan batıyorum. 3 zincir, pardon 2 zincir, kenar su taşını yapıyorum. Evet, kenar su taşını bilirsiniz artık. Kenar su taşını yapalım, sonra bir üst sıraya geçelim. Siyah ipimle yine çiçek deseni yapacağım. Evet, kenar su taşını yaptım. Bir üst sıraya geçtim. Burada siyah ilmeğim gördüğünüz gibi burada duruyor, iki trabzan arasında. Şöyle bu iki baştaki 1 ve 2. trabzan arasına yine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa girip sık iğne, başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Karşımda yine 3 tane trabzanım var. 1 ve 2'nin arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Karşımda yine 3 trabzan var. 1 ve 2'nin arasına giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. Ve 3 zincir çekip ilmeğimi genişletip siyah ipimi burada bırakıyorum. Model daha bir ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Daha güzel duracak. Şimdi karmaşık gibi duruyor ama. Evet, pembe ipimi aldım. 2 zincir çektim bakın kenar taşından, sonra tığıma doladım. Bu üçlü trabzanlarımız bakın ilk sırada bir taneydi, sonra 2 oldu, 3 oldu, her sırada bir tane artıyor. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına siyah zincirimi de içine alacak şekilde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki 2 zincir yuvasına siyah zincirimi de içine alacak şekilde 3 trabzan.
2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına yine siyah zincirimi içine alacak şekilde 2 tane, sonuncuya 2 tane yapıyoruz. 1 2 üçüncüyü yaparken de siyah ilmeğimi şöyle arkaya alıp pudra, soluk pudra zincirime batıyorum. Evet, 3 trabzan yaptım. 2 zincir, kenar su taşına devam ediyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Kenar su taşını yapıp bir üst sıraya geçelim. Siyah ipimizde yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir üst sıraya geçtim. Burada da siyah ipimi alıyorum. Şöyle bir ve ikinci trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Karşıdaki 3 trabzanın bir ve ikincisinin arasına geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasına sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Karşıda bir ve ikinci trabzan arasına sık iğne. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasına sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Yine bir ve ikinci trabzan arasına geçtim. 3 zincir. Sıradakine geçtim. Sık iğne. Sonrasında 3 zincir çekip ilmeğimi genişletip ipimi arkaya alıyorum. Evet. Siyah rengimle arkadaşlar desen yapıyorum. Yani ilerlemiyor. Boyutu aynı kalıyor. Sadece soluk pudra rengimle ilerliyorum. Siyahla sadece desen veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şunlar yaprak, sanki şu da çiçeği. İlerledikçe daha güzel duracak. Evet, bu sırayı tekrar göstermek istiyorum. 2 zincirden sonra tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Eminim çoğunuz da anladınız zaten. 2 zincir. Sıradaki zincir yuvasına siyah zincirimi alacak şekilde 3 trabzan. 2 ve 3. 2 zincir. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Böyle ip koparmadan, çok da bir süreye geçiş belli olmadan ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, 3 trabzan, 2 zincir, tığıma doladım. Son yuvama siyah zincirimde alacak şekilde 2 trabzan yapıyorum son yuvaya. Sonra ilmeğimi arkaya alıp bir de tek, sadece kendi rengine batacak şekilde trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 zincir, kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Evet, şöyle 3 zincir çekeyim. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şekilde gayet açığa çıktı modelimin. Harika oldu. Son bitirme de bu şekilde trabzan sırasında bitirirsiniz arkadaşlar. Üzerine çiçek yapmanıza gerek yok. Püskül olarak da içine siyah yaptıysanız, mesela benim gibi siyah püskül yapabilirsiniz. Örümcek yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle şalınız dik açıyla ilerliyorsa örümcek yapın. 4-5 sıra örümcek yapın. Üzerine sonrasında tomurcuk gidin arkadaşlar. Ama geniş açıyla ilerliyorsa püskül yapabilirsiniz. O da bir fikir olsun. Böyle ben diğer ördüğümü de göstermek istiyorum. Bakın. Bunda da çok hoş, çok güzel oldu. Soluk durdu. Şöyle krem ve siyahla da ayrı bir güzel oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bir süre geçiş pek bir belli olmuyor arkadaşlar. Arkası da aynı şekilde çift taraflı kullanılabilir. Böyle. Evet. İkisi de ayrı güzel oldu. Evet, ben sanki bunu daha çok beğendim arkadaşlar. Siz de hangisini daha çok beğendiniz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Sanki bu daha hoş durdu. Bu da hoş oldu aslında. Muhteşem. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz
abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Destek amaçlı videolarım daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka hiç değilse yorum yazmıyorsanız bir kalp bırakabilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Etoş şeklinde de yapabiliriz arkadaşlar. Bu model etoş şeklinde de ilerleyebilir. İstek olursa onu da yapabilirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.